Floransa, 14. yüzyılın sonları. Toskana'nın dar sokaklarında tüccarların sesleri yankılanıyor. Henüz Avrupa karanlık bir çağın içindeyken, burada zamanın ötesinde bir şeyler canlanmaya başlıyordu. Sanat, ticaret ve fikirleri birbirine karışıyor ve bu hareketin merkezinde adı şifacı anlamına gelen bir aile yükselecek. O isim Medici ailesi. Medicilerin hikayesi zenginlikle başlamadı. Aksine onlar sıradan Toskana köylüleriydi. Adlarının kökeni bile geçmişlerine ışık tutar. Medici yani doktorlar ya da şifacılar. Tıptan çok uzak olsalar da Avrupa'nın ekonomik damarlarına kan pompalayacak başka bir alanın ustaları olacaklardı. Finansın. 13. yüzyılın sonlarına doğru İtalya küçük ama güçlü şehir devletlerine bölünmüştü. Venedik, Cenova, Siena, Pisa ve Floransa. Her biri ticaret, denizcilik ve bankacılıkta Avrupa'nın kalbini temsil ediyordu. Floransa'nın zenginliği dokuma, yün ve altın üzerinden yükseliyordu. Bu ortamda yeni bir sınıf doğdu. Bankacılar. Parayı sadece saklamıyor, ticaretin akışını yönlendiriyorlardı. Bu dönemde küçük bir Toskana kasabasında Floransa'ya gelen bir aile yavaş ama sağlam adımlarla yükselmeye başladı. Onların adı Medici'ydi. Ve onlar önce paranın, sonra da kültürün efendileri olacaklardı. On 4. yüzyılın başında Avrupa'yı büyük felaketler sarsıyordu. 1315'te kıtlık, ardından 1348'de kara veba. Avrupa nüfusunun neredeyse 1/3 yok olmuştu. Ama Floransa, ticaret yollarının kesiştiği, düşüncelerin ve sanatın filizlendiği bir şehir, hayatta kaldı. Ve kriz fırsatı beraberinde getirdi. Çünkü paraya ve güvene en çok ihtiyaç duyulan dönemde güven verebilen bir aile her şeyin sahibi olabilirdi. İşte Averardo de Medici o dönemin ilk bilinen aile reislerinden biriydi. Küçük bir kredi işletmesiyle başladı. Zengin tüccarlara ve soylulara borç verdi. Faiz yasağını aşmak için dönemin kilise kurallarına uygun kurnaz yollar buldu. Krediler yardım bedeli adıyla veriliyor, Tanrı'nın öfkesi değil, insanların minnettarlığı kazanılıyordu. Averardo'nun oğlu Giovanni de Medici işte bu akıllı finans sisteminin üzerine bir imparatorluk kuracaktı. Giovanni de Medici 1360'larda Floransa'da doğdu. O dönemin en zeki finansçılarından biriydi. Ama onu farklı kılan sadece ticari yeteneği değil, sezgileriydi. O, paranın sadece altın değil, güç anlamına geldiğini ilk anlayanlardan biriydi. Giovanni, Floransa Cumhuriyeti'nin ticaret damarlarını avucunun içine aldı. Medici Bankası'nı kurdu ve kısa sürede Avrupa'nın en güvenilir finans kurumu haline getirdi. Papalar, krallar, prensler. Hepsi Medici Bankası'ndan borç alıyordu. Ama en kritik hamle kiliseyle yapılan sessiz bir anlaşmaydı. Kilise faiz almayı yasaklıyordu. Fakat Roma'nın, Vatikan'ın bile maliyeye ihtiyacı vardı. Giovanni, papalık hazinesine yönetme görevini üstlendi. Bu sadece para değil, kutsal otoriteyle kurulan bir ittifaktı. Giovanni'nin devrimsel yaklaşımı Floransa'nın kasasını doldurdu. Ama o kazandığı serveti sadece biriktirmedi. Floransa'nın şehir kimliğini şekillendirmek için kullandı. O dönemde şehir devletlerinin gücü ordularla değil, mimariyle ölçülüyordu. Mediciler tapınaklar, hastaneler ve halk yapıları finanse etmeye başladı. Bu adımlar onların hem Tanrı'nın hem halkın gözünde itibar kazanmasını sağladı.
Giovanni'nin mirası oğluna, tarihin en etkili isimlerinden birine devredilecekti. Cosimo de Medici. Cosimo, babasının ölümünden sonra yalnızca bir bankacı olarak değil, bir lider olarak öne çıktı. Ama onun gerçek gücü kılıçtan değil, kültürden geliyordu. Floransa'yı Avrupa'nın sanat başkentine dönüştürecek vizyona o taşıyordu. Cosimo'nun dünyası sadece para hesaplarıyla sınırlı değildi. O, fikirlerin ve sanatın da yatırım yapılabilir birer değer olduğunu inanıyordu. Bir resim, bir kubbe, bir kitap. İnsanlık tarihine sermaye yatırımıydı onun gözünde. Filippo Brunelleschi isimli genç bir mimar, Floransa Katedrali'nin kubbesini inşa etmek istiyordu. Ama proje o kadar büyüktü ki kimse risk almak istemedi. Cosimo cesaret etti, finansmanı sağladı, inancı verdi ve Brunelleschi tarihin en büyük mimari mucizelerinden birini yarattı. O devasa kubbe bugün hala Floransa'nın kalbinde yükselir. Bir bankacının, bir sanatçının ve bir inancın zaferi olarak. Cosimo sadece Brunelleschi'yi değil, Donatello, Ghiberti, Fra Angelico gibi ustaları da destekledi. Donatello'nun bronz Davut heykeli, İncil'in bir sembolü ama aynı zamanda insanın gücünün simgesi. Medici avlusunda dikildi. Rönesans burada doğuyordu. Tanrı'nın sureti değil, insanın dehası merkeze alınmıştı ve bu devrimin finansörü Cosimo'ydu. Cosimo sadece sanatın değil, düşüncelerin de koruyucusuydu. Antik Yunan ve Roma eserlerinin yeniden keşfedilmesini teşvik etti. Platon'un, Aristoteles'in metinleri manastır raflarından çıkarılıp Floransa'da yeniden hayat buldu. Bu akım hümanizm olarak adlandırıldı. Tanrı'yı dışlamadan ama insanı merkeze alan bir düşünce sistemi. Cosimo'nun desteğiyle Marsilio Ficino ve Poggio Bracciolini gibi bilginler Avrupa'nın entelektüel temelini attılar. Rönesans artık sadece sanatla değil, felsefeyle de şekilleniyordu. Bir bankacının cömertliği, bir çağın doğum sancılarını finanse ediyordu. Ama hiçbir güç sorgusuz kalmaz. Floransa'da Medicilerin yükselişi kıskançlıkla izleniliyordu. Zenginlikleri büyüdükçe düşmanları da arttı. Elbizi ve Pazzi aileleri Medicilerin gölgesinde kalmaktan rahatsızdı. 1433'te Cosimo bir darbe girişimiyle şehirden sürgün edildi. Ancak o kadar sevilmişti ki sadece bir yıl sonra halkın baskısıyla geri çağrıldı. Cosimo Floransa'ya döndüğünde artık sadece bir banker değil, fiilen bir hükümdardı. Cumhuriyet sistemi devam ediyor görünse de şehir artık onun ellerindeydi. Dönemin tarihçileri onu şöyle anlatır. Cosimo krallık kurmadan kral oldu. O gücü zorla değil zekayla kurdu. Rüşvet, ittifaklar, kültür, hayır işleri. Hepsi bir arada Floransa'yı sessizce onun imparatorluğuna dönüştürdü. Cosimo 1464'te öldüğünde Floransa altın çağının eşiğindeydi. Oğlu Piero de Medici kısa bir süre başa geçti. Ardından torunu Lorenzo sahneye çıktı. Ve tarihin onu tanıdığı adıyla Muhteşem Lorenzo, Lorenzo il Magnifico, Rönesans'ı sonsuza dek şekillendirecekti. 1469 yılı Floransa tarihinin dönüm noktasıydı.
Cosimo'nun torunu Lorenzo de Medici henüz 20'li yaşlarının başında iktidara geldiğinde Avrupa'nın en güçlü şehirlerinden birinin kaderini devraldı. Lorenzo sadece bir lider değil, bir sanat filozofuydu. Ona Il Magnifico yani muhteşem denilmesi boşuna değildi. Lorenzo'nun Floransa'sı sanat ve bilimin kalbi haline geldi. Botticelli, Leonardo da Vinci, Verrocchio ve genç Michelangelo onun koruması altındaydı. Birçoğu onun sarayında yaşadı, onun masasında oturdu. Onun fırçasıyla değil ama vizyonuyla biçimlendi. Lorenzo sanatın yalnızca süs olmadığını, halkın ruhunu biçimlendiren bir güç olduğunu biliyordu. O dönemde bir ressam, bir heykeltıraş ya da bir şair Lorenzo'nun desteği olmadan var olamazdı. Ve eğer Medici ailesi olmasaydı belki de Venüs'ün doğuşu ya da Davut heykeli hiçbir zaman doğmayacaktı. Botticelli'nin Venüs'ün doğuşu tablosu antik Yunan mitolojisinden esinlenmişti. Fakat asıl devrim Tanrı'yı değil, insanın estetik gücünü kutsamasındaydı. Lorenzo'nun koruması altındaki bu eser Rönesans'ın özünü yansıtıyordu. İlahi olan insanın içinde bulunabilir. Aynı dönemde genç Michelangelo Buonarroti, Lorenzo'nun sarayında eğitim alıyordu. Ona sadece taş oynamayı değil, insanı anlamayı da öğrettiler. Michelangelo'nun ellerinde mermer neredeyse nefes alıyordu. Rönesans'ın insanı Tanrı'nın aynası olarak yücelten felsefesi bu atölyelerde şekillendi. Ama her çağın bir gölgesi vardır. Floransa'daki zenginlik aynı zamanda kıskançlık ve düşmanlıkları da körüklüyordu. Medici ailesi artık sadece bir banka değil, bir hanedanlık haline gelmişti ve diğer soylu aileler, özellikle Pazzi ailesi bu yükselişi kabullenemiyordu. 1478'de tarihin en kanlı siyasi suikastlerinden biri yaşandı. Pazzi komplosu. Pazar ayini sırasında katedralin içinde Lorenzo ve kardeşi Giuliano'ya saldırdılar. Giuliano oracıkta öldürüldü. Lorenzo yaralı halde kurtuldu. Ama Floransa'nın kaderi o anda değişti. Katedral bir mezbahaya dönüşmüştü ve Floransa halkı öfkesini Pazzi ailesinden çıkardı. Suikastçiler linç edildi. Mallarına el kondu. Lorenzo hem kurtulan hem de affetmeyen bir lider olarak tarihe geçti. Lorenzo'nun ölümü 1492'de geldiğinde Rönesans'ın da saf haliyle sonu gelmişti. Yerine oğlu Piero de Medici geçti. Ama o babasının zekasına sahip değildi. Siyasi hataları ailenin Floransa'dan sürülmesine yol açtı. Mediciler 18 yıl boyunca sürgünde kaldı. Bu dönemde şehirde yeni bir ses yükseldi. Girolamo Savonarola, radikal bir keşiş, Medici zenginliğini günahın sembolü ilan etti. Resimler yakıldı, mücevherler eritildi, kitaplar ateşlere atıldı. Floransa kısa bir süreliğine eski batıl günlerine geri dönmüş gibi görünüyordu. Ama halkın umudu uzun sürmedi. Savonarola da bir yıl sonra aynı meydanda yakılarak öldürüldü. 1498 sonrası Avrupa değişiyordu. Reform rüzgarları esiyordu. Kilise otoritesi sarsılıyordu. Tam bu dönemde Medici ailesi yeniden sahneye çıktı. Ama bu kez farklı bir alanda. Papalık.
1513 yılında Lorenzo'nun oğlu Giovanni de Medici henüz 38 yaşındayken papa seçildi. Artık o papa 10. Leo idi. Bir bankacının torunu, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olmuştu. Leo 10 dönemi ihtişamın zirvesiydi. Roma yeniden inşa ediliyor, Michelangelo ve Rafael gibi sanatçılar Vatikan duvarlarını ölümsüzleştiriyordu. Ama bu görkemin bir bedeli vardı. Papa Leo, San Pietro Bazilikası'nın inşaatını finanse edebilmek için endülijans satışlarını artırdı. Günahların başlandığına dair belgeler. Bu karar tarihin en büyük kırılmalarından birini tetikledi. Martin Luther'in Protestan reformu. Rönesans'ın ışığı bu kez Avrupa'yı ikiye bölecek bir yangını ateşlemişti. Bir yanda sanat ve kültürün altın çağı, diğer yanda din savaşlarının karanlık yüzyılı başlıyordu. 10. Leon'un ardından Medici ailesinden bir başka isim daha papalık tahtına çıktı. 7. Clement. Clement kiliseyi bir arada tutmak için çabaladı ama Avrupa artık parçalanmıştı. Reform dalgası Almanya'dan Fransa'ya, İngiltere'ye kadar yayılıyordu. Roma 1527'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'ın askerleri tarafından yağmalandı. Vatikan yanarken Clement tutsak alındı. Bir zamanların zengin Medicileri artık imparatorların gölgesindeydi. Ama kader onlara yeniden bir taht sunacaktı. Bu kez Floransa'da değil, Fransa'da. Clement'in kuzeni genç Catherine de Medici bir ittifak evliliğiyle Fransa sarayına gelin gitti. Henüz 14 yaşındaydı. Kısa süre sonra eşi 2. Harry Fransa kralı oldu. Ve Catherine artık bir kraliçeydi. Bir banker ailesinin torunu, şimdi Avrupa'nın en büyük monarşilerinden birinin kalbindeydi. Catherine'in 3 oğlu Fransa tahtına oturdu. Ama ülke din savaşlarıyla parçalanıyordu. Katolikler ve Protestanlar arasında süren çatışmalarda Catherine dengeleri korumaya çalıştı. Ama tarih onu çoğunlukla Aziz Bartolomeos katliamıyla hatırladı. ...1572'de Paris'te binlerce Protestan saray evlilik kutlaması sırasında öldürüldü. Bu kanlı olay hem Fransa'nın vicdanında hem de Medici adında derin bir leke bıraktı. Catherine'in politik dehası tartışılmazdı. Ama bu dönem Rönesans'ın zarafetinden uzak, güç oyunlarının karanlık yüzünü temsil ediyordu. Artık Medici adı sadece sanatla değil, siyaset ve ihtirasla da anılıyordu. Floransa'da ise aynı yıllarda yeni bir Medici kuşağı yükseliyordu. 1537'de Cosimo de Medici genç yaşta iktidara geldi. O artık bir banker değil, bir hükümdardı. Cumhuriyet dönemi sona ermiş, Floransa'da bir dükkalık haline gelmişti. Cosimo şehri modernleştirdi, ordusunu güçlendirdi ve kültürü devlet politikasına dönüştürdü. 1569'da Papa tarafından Toskana Büyükdükü ilan edildi. Artık Mediciler yalnızca Floransa'nın değil, tüm Toskana'nın yöneticisiydi. Cosimo döneminde Uffizi Sarayı inşa edildi. Bugün dünyanın en önemli sanat müzelerinden biri. Brunelleschi'nin kubbesinden Botticelli'nin tablolarına kadar uzanan Medici koleksiyonları burada toplandı. Bu yapı sadece bir ofis değil, bir uygarlığın hafızasıydı.
16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Rönesans artık sadece sanatla değil, bilimle de bir devrim yaratıyordu. Medici ailesi bu kez düşüncenin yeni öncülerini destekledi. Galileo Galilei teleskopuyla gökyüzünü incelerken keşfettiği 4 Jüpiter uydusuna Medici yıldızları adını verdi. Bu bilimin Medici ailesine duyduğu minnettarlığın sembolüydü. Galileo, 2. Cosimo de Medici'nin koruması altındaydı. Ancak kilisenin tepkisi sertti. Bilim dogmayla çarpışıyordu. Galileo yargılandı. Ev hapsine mahkum edildi. Ama onun fikirleri Medicilerin koruması sayesinde Avrupa'nın dört bir yanına yayıldı. Artık Tanrı'nın göğsünde bile insan aklının sesi yankılanıyordu. ...17. yüzyıla girildiğinde Medici hanedanı gücünün doruğunda yavaş inişe geçti. Toskana hala onların elindeydi ama dünya değişiyordu. Ticaret yolları artık Atlantik'e kaymış, Floransa'nın önemi azalmıştı. Sanatın merkezi Paris ve Amsterdam olmuştu. 3. Cosimo de Medici, dindar, tutucu ve içine kapanık bir hükümdardı. Bir zamanlar insan özgürlüğünü yücelten aile artık dini kısıtlamalarla anılıyordu. Cosimo şehirde eğlenceyi yasakladı. Yahudi mahallelerini genişletti. Floransa'nın ruhu kararıyordu. Ama her karanlığın ardında bir ışık vardır. Son Medici, Anna Maria Luisa de Medici, ailesinin kalan tüm sanat koleksiyonunu halka bağışladı. Bu eserler Floransa'nın ruhudur diyerek mirasını koruma altına aldı. Bugün Uffizi Galerisi'nde gördüğümüz her tablo, her heykel onun bu kararı sayesinde hala orada. ...1737'de son erkek Medici, Gian Gaston, çocuksuz öldü. Böylece hanedanın sonu tükendi. Ancak Medici adı yüzyıllar boyunca yaşamaya devam etti. Saraylarda, tabloların fırçasında, şehirlerin kubbelerinde, bir köylü ailesinden papalara, kraliçelere, filozoflara uzanan bir soy. Medici ailesi sadece bir hanedan değil, modern dünyanın kurucularından biri oldu. Onlar olmasaydı belki Michelangelo'nun Davud'u hiç yontulmayacak, Botticelli'nin Venüs'ü doğmayacak, Galileo gökyüzüne bakmayacaktı. Floransa'nın taş sokaklarında bugün hala bir yankı duyulur. Altın değil, fikirlerin sesi, Medicilerin sesi. Bu sadece bir ailenin hikayesi değil, paranın, sanatın ve inancın birleştiğinde insanlığın neler başarabileceğinin kanıtı. Medici ailesi tarihin en büyük derslerinden birini bıraktı. Güç geçicidir ama sanat sonsuza dek kalır. Medici ailesinin büyüleyici yolculuğunu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalımıza abone olarak yeni videolarda haberdar olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.